Çanakkale Savaşı. Aradan geçen 100 yılı aşkın zamana rağmen çoğu zaman tek bir cümleyle özetlenir. Geçilmez. Ama tarih tek kelimelik özetleri sevmez. Çünkü hiçbir savaş bir sloganla kazanılmaz. Çanakkale'de geçilmez olan şey topların gücü değil, zamanında alınmış kararların toplamıdır. Ve bu kararların en kritik olanı ne kara siperlerinde ne de büyük zırhlıların güvertesinde alınmıştır. Bu karar, küçük bir geminin dar güvertesinde, karanlık bir gecede verilmiştir. 1915 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti, Balkan Savaşlarından yorgun çıkmış, ordusunun büyük kısmını kaybetmiş, ekonomik olarak tükenmiş, sanayi altyapısı zayıf bir devletti. Ama Çanakkale, Osmanlı için sadece askeri bir mesele değildi. Çanakkale düşerse İstanbul düşerdi. İstanbul düşerse hilafet sarsılırdı. Hilafet sarsılırsa imparatorluk çözülürdü. Bu nedenle Çanakkale bir cephe değil, devletin kalp atışıydı. İngiliz Amiralliği arşivlerinde 1914 sonu ve 1915 başına ait belgelerde son derece net ifadeler vardır. Plan şudur: donanma boğazı zorlayacak, sabit bataryalar susturulacak, mayınlar temizlenecek, İstanbul'a denizden girilecektir. Bu plan, kara ordusu desteği olmadan uygulanacaktır. Yani İngilizler için Çanakkale, donanmayla çözülebilecek bir meseledir. Bu özgüven, teknolojik üstünlükten kaynaklanır. Osmanlı savunmasının temel taşı, büyük toplar değil, denizin altındaki görünmez engellerdir. 1914'ten itibaren Boğaz'a birden fazla mayın hattı döşenmiştir. Ancak İtilaf devletleri gelişmiş mayın tarama gemilerine sahiptir. Geceleri tarama yapabilmektedir. Osmanlı bataryalarını baskı altına alabilmektedir. Mart 1915'e gelindiğinde Osmanlı Deniz Komutanlığı raporlarında endişe verici bir tespit yapılır. Mevcut mayın hatlarının önemli kısmı temizlenmiştir. Bu ifade, savaş dilinde şunu anlatır: Boğaz açılmak üzeredir. Bu noktada Osmanlı Komuta Kademesi iki seçenekle karşı karşıyadır. Mevcut durumu kabullenmek, yeni ve riskli bir hamle yapmak. İkinci seçenek yüksek risklidir. Çünkü düşman denizi kontrol etmektedir. Gündüz mayın döşemek imkansızdır. Gece fark edilme ihtimali yüksektir. Ama başka çare yoktur. İşte bu noktada Nusret mayın gemisi devreye girer. Nusret'in teknik özellikleri incelendiğinde aslında kader değiştirecek bir gemi olmadığı görülür. Küçük tonajlı, zırhsız, yavaş, savunmasız. Ama bir avantajı vardır: fark edilmeden hareket edebilme yeteneği. Komutanı Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey, görevin riskini raporlarında açıkça belirtir. Bu görev, başarısız olursa telafisi olmayan, geri dönüş ihtimali düşük bir görevdir. Nusret personeline dair belgelerde ilginç bir ayrıntı dikkat çeker. Ne büyük nutuklar vardır, ne de abartılı ifadeler. Rapor dili sade ve kısadır. Bu da bize şunu gösterir: bu bir destan yazma anı değil, görev icra etme anıdır. Askerler ne yapacaklarını bilir, neden yaptıklarını bilir. Sonucun ne olabileceğini bilir. Ve yine de giderler. O gece Boğaz sessizdir, sakindir. Düşman devriyeleri yoğundur. Nusret, ışık yakmaz, duman çıkarmamaya çalışır. Sessiz ilerler. Mayınlar, karanlık liman adı verilen bölgeye tek tek bırakılır. Bu bölge, düşmanın manevra alanıdır. Ve en kritik nokta şudur: burada mayın beklenmemektedir. Bu anlatılanlar bir efsane değildir. Bir sonradan uydurma hikaye değildir. Hepsi resmi harp raporlarında, karşı taraf belgelerinde, denizcilik kayıtlarında yer almaktadır. Ama asıl mesele şudur: bu karar alınmasaydı, Çanakkale Savaşı'nın geri kalanı muhtemelen hiç yaşanmayacaktı. Bu gece henüz savaş kazanılmamıştır. Ama bu gece savaşın kaderi denizin altına bırakılmıştır. 18 Mart 1915 sabahı saat 8 sularında
İtilaf donanması Boğaz'a doğru ilerlemeye başladığında, İngiliz ve Fransız raporlarında ortak bir ton vardır. Direnç bekleniyor, fakat aşılabilir. Bu cümle, donanmanın psikolojik durumunu gösterir. Henüz hiçbir şey kaybedilmemiştir. Henüz hiçbir şey ters gitmemiştir. Saat 10:30 civarında, İtilaf zırhlıları sabit Osmanlı bataryalarını yoğun ateş altına alır. Bu aşamada, Osmanlı toplarının bir kısmı susturulur. İtilaf gemileri güvenle ilerler. İngiliz raporlarında şu ifade yer alır: sabit bataryaların etkisi sınırlı. Bu rapor, donanmanın hala üstünlüğe inandığını gösterir. Saatler ilerledikçe, İtilaf gemileri manevra yapmak zorunda kalır. İşte tam bu noktada, Nusret'in mayın döktüğü hat devreye girer. Donanma, beklenmedik bir alana yönelir. Saat 13:54. Fransız zırhlısı Bouvet, ani bir patlamayla yan yatar. Raporlarda geçen ifade nettir. Sebep başlangıçta anlaşılamadı. Bouvet'in batışı, savaşın seyrini değiştirir. Çünkü patlama top atışına benzememektedir. Su altından gelmiştir. Mayın taraması yapıldığı sanılan bir alandadır. İtilaf komutanlığı için en tehlikeli şey yaşanır: belirsizlik. Saatler içinde Irresistible, Ocean aynı bölgede mayına çarpar. Bu durum artık bir tesadüf değildir. İngiliz raporlarında şu ifade geçer: yeni bir mayın hattı olabileceği değerlendiriliyor. Bu cümle, Nusret'in başarısının resmi kabulüdür. Saat 17'ye gelindiğinde, İtilaf donanması için tablo nettir. Mayınların yeri bilinmemektedir. Kayıplar artmaktadır. Gemilerin manevra kabiliyeti düşmüştür. Amiral de Robek, geri çekilme emrini verir. Bu karar, deniz harekatının sona erdiğini, kara çıkarmalarının kaçınılmaz olduğunu gösterir. Osmanlı raporları, 18 Mart gününü sakin bir dille anlatır. Ne abartı vardır, ne zafer çığlığı. Sadece şu tespit yapılır: düşman donanması ağır zayiatla geri çekildi. Bu sadelik, yaşananın büyüklüğünü daha da ağırlaştırır. 18 Mart, sadece gemilerin battığı bir gün değildir. Bu tarih, İtilaf için kolay zafer hayalinin bittiği, Osmanlı için direnilebilir inancının başladığı gündür. Bu kırılma, kara savaşlarının da kaderini belirleyecektir. 18 Mart'ta denizde kaybedilen şey sadece zırhlılar değildir. Kaybedilen şey kesin zafer inancıdır. 18 Mart'tan sonra İtilaf devletleri için tek seçenek kalır: kara çıkarması. Bu karar, savaşın süresini uzatır, kayıpları katlar ve Çanakkale'yi bir yıpratma cephesine dönüştürür. Nusret'in etkisi. Sadece 3 gemi batırmak değildir, düşmanın tüm planını değiştirmektir. Askeri tarih açısından bu, orantısız etki örneğidir. Halk anlatılarında Nusret için sıklıkla mucize denir. Ama askeri belgeler bize şunu söyler: bu, bilgiye dayalı, risk alınmış, disiplinle uygulanmış bir karardır. Mucize denilen şey, çoğu zaman doğru analizdir. İngiliz subay anılarında yıllar sonra şu cümleler yer alır: mayınlar savaşın kaderini belirledi. Bu, yenilgiyi kabul eden bir ifadedir. Eğer Nusret olmasaydı, deniz harekatı başarıya ulaşabilirdi. Kara çıkarmaları gereksiz kalabilirdi. Çanakkale destanı hiç yazılmayabilirdi. Bu nedenle Nusret, savaşın gizli anahtarıdır. Çanakkale'de tarih, bazen büyük ordularla değil, küçük gemilerle yazılır. Nusret, sessizce yazılmış bir tarihtir.